Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz bu hem çok kolay hem de çok şık örgü modelini çalışacağız. Tığ işi örgü modeli. Arkadaşlar bu modeli özellikle çalışmak istedim. Çünkü tam yaza uygun bir model. Bu modelle çok güzel bluz, yelek, şal yapabiliriz. Çanta yapabiliriz. Sizler nerede uygun görüyorsanız oralarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben şöyle çok ince kotonlar kullandım. Yine size göstereceğim ip şöyle çok ince bir koton ip arkadaşlar, ama dilediğiniz iplerle rahatlıkla örebilirsiniz. Şal ipleriyle örebilirsiniz. Merserize iplerle örebilirsiniz. Hemen kullandığım tığı göstermek istiyorum. 1,75 milimlik tığ kullandım. Benim elim biraz gevşek olduğu için sizler 2 milimlik, 2,50 milimlik tığlar kullanabilirsiniz elinizin ayarına göre. Evet, isterseniz hemen bu güzelliği yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz bana gerçekten çok büyük bir destek olmuş olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Öncelikle modelime zincir çekerek başlıyorum. 10 ve katları zincir çekiyorum. Artı 6. 10 ve katları artı 6 zincir çekerek devam ediyorum. Şu şekilde elimi çok sıkmadan, çok gevşek tutmadan toplamda 26 zincir çekip dönüyorum. Toplamda 26 tane zincir çektim. Yani 2 tane 10 ve bir tane de 6 zincir çekmiş oldum. En son çektiğim zinciri tırnağımla tutuyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını doladım. Tırnağımla tuttuğum zincire batıyorum. Önce 1, sonra 2, 2 kapatıyorum. Tığın başını doladım. Hemen yanındaki zincire batıyorum. Önce 1, sonra 2, 2. Üçlü trabzan yapıyorum. Tüm zincirlere tek tek batarak bu sırada üçlü trabzan yapıyorum. Önce 1, sonra 2, 2. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edip hemen dönüyorum. Sıra sonuna gelmek üzereyim. Son bir zincirim kaldı. Son olarak üçlü trabzanımı yapıyorum ve burada sıramı bitiriyorum. Üçlü trabzanlarla. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Modeli çeviriyorum. Tığın başını doladım. Hemen dibine değil, onun yanındakine batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Tığın başını doladım. Hemen onun yanındakine battım. Üçlü bir trabzan yaptım. Çektiğim zincirle beraber 3 tane üçlü trabzanım var. Burada 10 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tığın başını doladım. Bir tane trabzan tepesi atlayıp ikinci trabzan tepesine batıyorum ve yan yana 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. İkinci üçlü trabzan ve üçüncü üçlü trabzanımı yapıyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Bakın 3 tane üçlü trabzan, 10 zincir, bir tane trabzan atladım. Tekrar yan yana 3 tane üçlü trabzan. Şimdi tekrar 10 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tığın başını doladım. Bakın bir tane trabzan atlıyorum. İkinci trabzana battım. Yan yana 3 tane üçlü trabzan. 2 ve 3. 10 zincir. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı şekilde ilerleyeceğim. Yan yana 3 tane üçlü trabzan, 10 zincir, ikinci trabzan tepesine üçlü trabzanla bağlıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Çok da videoyu uzatmak istemiyorum. Zaten çok kolay bir model. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Evet. Son olarak zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tığ başını doladım. Bir tane atlıyorum. Ve burada yine yan yana 3 tane üçlü trabzan yapıyorum yan yana. Sonuncu trabzanıma battım ve bu sırayı şu şekilde tamamladım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Şimdi burada 9 zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 zincir ve trabzan bölümünden sonra hemen 9 zincir çekiyoruz. Bu sıralamayı unutmayalım. 9 zincirden sonra tığın başını doladım. 10 zincirlik bölüme 3 tane üçlü trabzan. 2, 3. Arada bir zincirim var. Hemen ikinci 10 zincirlik bölüme 3 tane ikili trabzan. 2 ve 3. Şöyle bakın, model ağır ağır çıkıyor. Bir zincir çektim. 10 zincirlik bölüme 3 tane üçlü trabzan. Kedi ipimi vermiyor. Çekemedim. Evet, şöyle hemen göstermek istiyorum. Aralara birer zincir çekerek 10 zincirlik bölüme 3'er tane üçlü trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Evet. Yine burada son olarak 3 tane üçlü trabzanımı yaptım. Bir zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 kez doladım ve en son trabzan tepesine batıyorum. 2 2 kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, birini bir kez kapattım ve 6. Şöyle iki tarafını da aynı yapmış olduk. Bir zincir çektim, modeli çevirdim. Hemen bakın, trabzan dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Hemen şu boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. 3 trabzanın tepesine tek tek batıp sık iğne yapıyorum. 3 tane. Ve gördüğünüz şu boşluğa bir tane. Yani trabzan tepelerine birer tane, bir de boşluğa yapıyorum sık iğnemi. Şu şekilde bakın. Boşluğa battım, kapattım. Bu şekilde sıra sonuna kadar sık iğnelerimi yapmaya devam ediyorum. Evet. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. 3 tane trabzanın tepesine 3 tane sık iğnemi yaptım. Hemen bu ara boşluğa batıyorum. Bir sık iğne ve zincirin tam tepesine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle sık iğnelerimi saydığımda 25 tane zincirle başlamıştık. Trabzanla birlikte 26 olması gerekiyor. Sık iğnelerimi de saydığımda 26 tane olması gerekiyor. Bir eksik olmaması için veya artım olmaması için. Bizim modelimiz 3 sıradan oluşuyor. Üçlü trabzan, ilk yaptığımız üçlü trabzan sırasını saymıyorum.
üçlü trabzan 10 zincir bölümü, daha sonra bir zincir 3 tane üçlü trabzan bölümü, son olarak sık iğne bölümümüz var ve hep bu şekilde ilerliyor. Şimdi buradan sonraki sırada yine ben burada 3 tane zincir çekiyorum. Çevirdim. Tığın başını doladım. Yan yana çektiğim zincirle beraber 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. 10 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tığın başını doladım. Bir tane trabzan atlıyorum ikinciye. Yine yan yana 3 tane üçlü trabzan. Yani ilk üçlü trabzandan sonraki sıraya geri döndük. Neredeyiz? Şu sıradayız arkadaşlar. Yani buradan sonrası yine aynı şekilde ilerleyecek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ama yeni öğrenen arkadaşlar için yine şöyle bir göstermek istiyorum. Bu sıra eminim anlaşıldı. Bu sırayı bitirip dönüyorum. Bakın yine en sona geldim. 10 zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10. Tığın başını doladım. Birinci değil ikinciye batıyorum. Ve son olarak yan yana yine 3 tane üçlü trabzan. Bazen ikili trabzan diyebilirim, yanlışlık yapabilirim. Siz ona lütfen takılmayın. Çünkü sürekli ikili trabzan yaptığımız için aklım oraya gidiyor olabilir. Ama bu modelde hep üçlü trabzan ve sık iğne yapıyoruz. Sıramı bitirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Az önce dediğim gibi bu sıradan sonra hep 9 zincir çekiyorum. Çevirdim. Ve 10 zincirlik bölümlere 3 tane üçlü trabzan. Arada bir zincirim var. 10 zincirlik bölüme 3 tane üçlü trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. 1 2 3 4. En son trabzan tepesine battım. Şurayı şöyle yapalım. Önce 1, sonra 2 2 2 2 2 kapatalım. Toplamda altılı trabzan oluyor. Bir zincir çektim. Modelimi çevirdim ve sık iğne yapıyorum. Hemen çektiğim zincirin tepesine. Ara boşluğa sık iğne, trabzan tepelerine sık iğne ve ara boşluklara. Bu sırayı ben yine bitiriyorum ve hemen döneceğim. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın çok düzgün. Diyeceksiniz ki bu ördüğünüz düzgün olmadı. Arkadaşlar ördüğünüzde bu şekilde olacak. Biraz üzerine buhar tutup elinizle düzeltmeniz gerekiyor. Ben sırayı bitirdikten sonra üzerine buhar tutup elimle düzeltip hemen döneceğim. Evet arkadaşlar, ben sık iğne bölümümü bitirdim. Karşıdan buharımı tutup elimle düzelttim. Kesinlikle ütüyü değdirmeyelim. Karşıdan buhar tutup elimizle düzeltelim. Evet, ütü kadar kolay değil. Şöyle birkaç kez üzerinden geçmeniz gerekiyor ama gerçekten ördüğünüz örgü bozulmuyor, ezilmiyor ve şık bir şekilde ortaya çıkıyor. Hemen şöyle diğerini tekrar getirmek istiyorum. Gerçekten çok şık bir model. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımından memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.